Herkese merhaba. Bu hafta Lords Mobile'da her oyuncunun eninde sonunda yüzleşmek zorunda kaldığı o en kritik ve stresli konuyu masaya yatırıyoruz. Kalenizi savunmak için aslında ne kadar askere ihtiyacınız var? Bugün ister normal oyunculara karşı olsun, ister sunucuyu titreten o devasa titan kalelere karşı olsun, savunmada hayat kurtaracak ufak ama etkili tüyolardan bahsedeceğiz. Ancak detaylara geçmeden önce hepimizin yüzleşmesi gereken o acı gerçeği en baştan söyleyelim. Lords Mobile'da yeterli asker diye bir şey yoktur dostlar. Şunu asla unutmayın. Başlangıçta kalenizde kaç milyon askeriniz olursa olsun, kudretiniz ne kadar yüksek görünürse görünsün, eğer birisi veya bir lonca size kafayı taktıysa Oğlum sakin ol lan. yanmayacak kale yoktur. Bazen öyle bir an gelir ki bir kaleye aynı anda 3-4 içtima birden açılır. Ne kadar güçlü olursanız olun o savunma illaki kırılır ya da anlık bir diziliş hatasıyla terste kalırsınız. Hatta her şeyi kusursuz yapsanız, devasa bir güce sahip olsanız bile sırf ardı ardına gelen o şiddetli saldırıların yarattığı moral düşüşü sebebiyle bile kalenizin alevler içinde kaldığını görürsünüz. Dur ya. O güvendiğiniz, aşılmaz sandığınız devasa ordunuz erir ve asıl korumanız gereken gözünüz gibi baktığınız o değerli T4'lerinize, T5'lerinize sıra gelir. Bir bakmışsınız aylarca verdiğiniz emekler saniyeler içinde silinmiş ya da revire bile sığamayıp ölmüş. İşte tam da bu yüzden bu oyunda mesele asla yanmam demek değildir. Asıl mesele gelen saldırıyı en az hasarla atlatmak, doğru etten duvar örmek ve size saldıranın canını size saldırdığına pişman edecek kadar yakmaktır. Gelelim işin mutfağına. Hepimizin bildiği gibi T2 askerlerin savunmadaki yegane amacı o çok değerli T4 ve T5 askerleriniz için bir kalkan, yani bir etten duvar olmaktır. Siz asıl hasarı T4 ve T5'lerinizle verirken T2'leriniz öne atılıp gelen o devasa darbeyi emmek zorundadır. Şimdi kendinize şu kritik soruyu sorun. Bir içtima yediğinizde kalenizde hala T2 askeriniz bulunmasına rağmen T4 ve T5'leriniz hasar alıyor ya da daha kötüsü ölüyorsa neden böyle oluyor? Sistem nerede çöküyor? Eğer bu acı tabloyu yaşıyorsanız şu 4 temel hatadan birini veya birkaçını yapıyorsunuz demektir dostlar. İlki, yeterli sayıda T2'niz yoktur. Ön cepheyi tutacak etten duvarınız gelen o devasa hasarı ememeden saniyeler içinde eriyordur. Duvar inceldiği an hasar doğrudan arkadaki elit birliklerinize sıçrar. İkinci, askerlerinizi dengeli üretmemişsinizdir. Oyuncuların düştüğü en büyük tuzaklardan biri budur. Örneğin kalenizde 1 milyon T2 süvari, 1 milyon T2 menzilli bastınız ama T2 piyadeyi 100 binde bıraktınız. Düşman bunu fark edip piyadenizi ezecek bir saldırı, örneğin süvari ağırlıklı bir içtima yolladığında o 100.000 T2 piyadeniz saniyeler içinde buharlaşır. Gelen o devasa hasarı durduracak T2 piyadeniz kalmadığı için de hasar doğrudan gözünüz gibi baktığınız T4 ve T5 piyadelerinize vurur. Üçüncü, sürekli yanlış formasyonda savunma yapıyorsunuzdur. Oyunda sadece asker basmak yetmez, onları nasıl dizeceğinizi de bilmelisiniz. Gelen içtimanın tipini okuyamayıp sürekli yanlış formasyonda yakalanırsanız, yani sürekli terste kalırsanız askerleriniz düşmana avantaj sağlar. Doğru formasyonu bulamadığınız her an arka saflarınızdaki T4 ve T5'leriniz için birer ölüm fermanıdır. Dördüncü, kale gücünüz ve istatistikleriniz henüz yetersizdir. Eğer saldırı istatistikleriniz düşükse, askeri araştırmalarınız, HP, defans, ordu saldırısı eksikse ve savunmaya uygun doğru savaş setlerini kuşanmadıysanız veya eser sisteminde gerideyseniz milyonlarca T2'niz olsa bile kağıt gibi kesilirler. Askerleriniz sizin için savaşır ama onlara gücü verecek olan sizin araştırmalarınız ve setlerinizdir. Hocam, şimdi kalenizin ayakta kalmasını sağlayacak o altın orana geçelim. Günümüz Lords Mobile şartlarında sağlam bir saldırıyı göğüsleyebilmek için minimum asker sayınız şu şekilde olmalı. Her bir türden en az 10'ar milyon T2 ve yine her bir türden en az 2'şer milyon T4. Tabii ki iş sadece asker basmakla bitmiyor. Askerlerinize o gücü verecek olan istatistikleriniz de bir o kadar kritik. Başlangıç için karma mix selede değerinizin ideal olarak %600 ile %700 arasında olması gerekiyor. Ancak unutmayın,
Bu verdiğimiz rakamlar işin temel iskeletidir. Sizin üzerinizdeki savaş seti, geliştirdiğiniz eserler ve duvarınızda bulunan yoldaşlara göre bu savunmanın direnci büyük değişkenlik gösterir. Şimdi şu senaryoyu düşünelim. Bu dizilimi yaptınız, her şey harika görünüyor ama bir içtima yediniz ve bir baktınız ki arka saflardaki o göz bebeğiniz T4'lerinize yine hasar geliyor. Yok canım daha neler demeyin. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız yapmanız gereken şey paniğe kapılmak değil, etten duvarınızı kalınlaştırmaktır. Onu çok seviyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Lütfen El Fatiha. Hemen kademeli olarak T2 artışına gidin. Her bir türden 2'şer milyon T2 daha basarak ön cepheyi sağlama alın. Eğer vizyonunuzu genişletip daha az kayıpla çok daha sağlam bir savunma yapmak istiyorum diyorsanız yolculuğunuzun bir sonraki aşaması kademeli T4 artışı olmalıdır. T4 sayılarınızı her bir türden 500'er bin artırarak yavaş yavaş 3'er hatta 4'er milyona tamamlamak savunmanızı çok daha esnek hale getirecek ve terste kalsanız bile cephenizin kolay kolay çökmemesini sağlayacaktır. Asker oranlarımızı ayarladık ama asıl taktiksel savaş şimdi başlıyor. Duvarınızda harikalar yaratacak yoldaş kombinasyonları ve hayat kurtaran kahraman seçimleri. Tüm bu detaylar için sizi ikinci bölümde bekliyoruz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Savaş alanında görüşmek üzere. Hoşça kalın.